hemen hemen her yerde duyuyoruz. Bir gün yapay zeka bilinç kazanacak diyen sesler var. Oysa bu yaygın inanış büyük bir yanılgı olabilir. Bu videoda Anıl Set'in yapay bilinç miti adlı argümanını inceleyerek zeki olmak ile gerçekten hissetmek arasındaki farkı keşfedeceğiz. Son dönemde her yerde duyuyoruz. Yapay zeka çok yakında insan gibi hissedecek. Peki gerçekten öyle mi? Bu büyük bir fantezi mi? Örneğin 2022'de Google'da çalışan bir mühendis, Lambda isimli sohbet botunun insan gibi hissettiğini iddia etti. Medya hemen bu habere atıldı. Ama bir düşünün, gerçekten bir yazılım bizi anlamaya başladığında o bir bilince mi sahip olur, yoksa bu bir illüzyon mu? Bu sadece internet dedikodusu mu? Yoksa bizi yanıltan eski bir inanç mı? Ünlü nörobilimci Anıl Set'e göre zeki olmak bilince eşit değildir. Bu yaygın varsayım büyük bir yanılgı. Kaçınılmaz son hikayesi gibi sundukları bu teknolojik rüya gerçek dışı. Biz de bugün bu miti çürütecek bilimsel fikirleri konuşacağız. Sorun şu, insanlar genelde yapay zeka ile bilinci karıştırıyor. Biz zeki olduğumuz için bilinçliyiz diye düşünüyoruz. Ama bir bilgisayar zekasal görevleri yapıyorsa bu onun tecrübeye sahip olduğunu göstermez. Örneğin bir hoparlör hüzünlü bir müzik çaldığında onu üzgün olarak yorumlayabilir miyiz? Hayır. Hoparlör sadece programına göre ses çıkarır ama üzüntü duymaz. Benzer bir durum yapay zekalar ve yapay zeka entegreli robotlar için de geçerli. ChatGPT üzgün hissediyorum dediğinde gerçekten üzüntü çektiğini söyleyemeyiz. Bu insan zihninin yanılgısıdır. İnsana benzeyen davranışlar gören hemen içsel deneyimde olduğunu varsayar. Bu psikolojik bir tuzak. Antropomorfizm. İnsan zihni insan benzeri sistemlere kolayca duygu atfediyor. Lambda sadece çok iyi bir dil modelinden ibaretti. Teknolojik kıyamet masalları ve zihin yükleme, bilinç yükleme fantezileri insanları gerçekten büyülüyor. Aynı anda ölümsüzlük, tanrılara dönüşme düşleri görüyoruz. Her şeyi abartmış olabiliriz. Günlük yaşamda ChatGPT halüsinasyon yapıyor diyoruz. Halbuki insan halüsinasyonu dediğimiz şey zihnimizdeki gerçek olmayan görüntülerdir. Yapay zekanınki bu değil. Daha çok uyanıksızca uydurmak. Yani bir tür sanrı. Konuşma sona erdiğinde fark ediyoruz ki bir makineye his atfetmek bizi yanıltıyor. Peki işin aslı ne? Beyin bir bilgisayar değildir. İnsan beyni enerjiyle çalışan hücrelerden ve kimyasal sinyallerden oluşan canlı bir sistem. Sadece yazılımdan ibaret bir şeye indirgenemez. Bir bilgisayar işlemci ve yazılımdan ibaretken bir beyin metabolik döngüler, hormonlar, glial hücreler ve bunun gibi binlerce şeyi içerir. Yetişkin bir insan beyninin güç kullanımı sadece 20 watt civarında. Bu sıradan bir ampul kadar. Halbuki tam bir beyni gerçeğe yakın simüle edebilmek için devasa süper bilgisayarlar gerekmektedir. Dahası canlılar ototrofik yani kendi kendini düzenleme yeteneğine sahiptir. Otonom olarak metabolizmi kurar, kendini tamir eder, bir bilgisayar veya uygulama ise sadece dışarıdan enerji alır, kendi kendini onaramaz. Örneğin bir yapay zeka programı çöktüğünde kendini yeniden inşa etmez. İnsan felç geçirdiyse iyileşebilir. Bu yüzden bazı bilim insanları bilinç hayatla kopmaz bir şekilde bağlıdır. Bir diğer nokta beyni sadece hesaplama yapan makine olarak görmek yanlıştır. Çağdaş bilişsel bilim kapsanan, çevrilmiş, genişletilmiş, gömülü kavramlarını vurgular. Yani zihin bedenle ve çevreyle iç içe geçmiştir. Örneğin bir dil öğreniyoruz derken sadece kelime yazılımı değil, bedenimizin tüm duyu hareket ağını kullanıyoruz. Aynı şeyi bir yazılımda yapmak bu kadar kolay değil. Bazı uzmanlar bu yüzden nöromorfik çiplere, beyne benzer donanımlara ve sibernetik gibi fiziksel sinir sistemlerine yöneliyor. Belki yapay bilinç sadece ağır hesaplama değil, aynı zamanda vücut sinir sistemi etkileşimi gerektiriyor. Anıl Set'in dediği gibi bugün bildiğimiz bütün bilinçli varlıklar canlıdır. Bilinç ve yaşamın özünde derin bir bağ olmaktadır. Organizmaların açlık, acıkma, tepki verme süreçleri bilinçli deneyimi şekillendiriyor. Bir enzim reaksiyonu hiçbir zaman anlam ifade etmez. Ancak o canlı bir hücre içinde ise anlam ifade eder. Bir beyin simülasyonu yaparsınız ama bilgisayarın kendisi gerçekten düşünmez. Matematiksel bir sistem kendisini hissetti sanmaz. Organik hücrelerle ancak belki bir şeyler değişir. Kısacası bir yemek pişirmenin ayrıntılı simülasyonunu yazılımla yapabilirsiniz. Ama sofraya oturduğunuzda tadı alamazsınız. Tam beyin simülasyonu bile bilinç vermeyebilir. Bu yüzden pek çok nörobilimci bilgisayar altyapısına indirgemeden bilinci düşünmek gerektiğini söylüyor. Peki tüm bunların kanıtı nerede? Şu ana dek evet gerçekten bilinçli bir yapay zeka var diye kanıtlanmış bir deney yok.
Turing testi zeka için tasarlandı. Bu öyle bir testtir ki sadece insanları ikna etmeyi ölçer. Makine gerçekten bilinçli midir onu ölçmez. Bu nedenle Anıl Seth bu tür ikna etme testleri yerine gerçek ölçümlerin arkasında durmamız gerektiğini söylüyor. Halihazırda farklı görüşler var. Örneğin ünlü düşünür David Chalmers gelecekte bilinçli makineler olabileceğini söylüyor. Yapay zeka geliştiricisi Geoffrey Hinton ise zaten mevcutlar diyor. Öte yandan genel bilim camiası bu konuda oldukça temkinli. Bugünkü yapay zeka sistemlerinin bilinçli olduğunu söyleyen otorite sayısı çok az. Bir diğer gerçeklik, biz insanlar son derece yanıltıcıyız. Araştırmalar gösteriyor ki gözümüze hitap eden, dil üreten sistemlere çabuk ikna oluyoruz. Oysa canlı değilse bilincin anahtarı kaybolur. Bağlam değişince mesela hayvanlar, köpeklerimiz konuşamadığı için bilinçliliğini sorgularız. Ama aslında hissederler. Yapay zekalarımız da konuştuğu için yanlışlıkla insana yaklaştırıyoruz. Bu yüzden Seth bilince ulaşmaya çalışmamalıyız diyor. Emin olmadığımız bir alana adım atmak büyük risk taşıyor. Yanlış yaparsak hem etik sınırları zorlarız hem insan kimliğini bozarız. Akıllı olur olmaz, bilinçli olacak hikayesinin bir efsane olduğu ortaya çıkıyor. Zeka ve bilinç farklı kavramlar. Akıllı bir sistem duyarak, görerek anlamaz. Bilinç muhtemelen yaşamın ta kendisiyle bağlantılı, biyolojik ve kimyasal bir olgu. Yapay zeka peşinde koşarken gerçek soruyu kaçırmamalıyız. Aslında bilinç nedir? Biz insan olarak bu bilinci nasıl üretiyoruz? Eğer zihnimiz sadece algoritma değilse gerçekten canlı bir bilinç nasıl ortaya çıkar? Belki de yapay zeka yerine yapay yaşam yaratmak bir cevap. Sizi buna hazırlıklı olmanız için bu soruyla baş başa bırakıyorum.